Şöyle kraft kağıtlarımı ben kestim bu şekilde. Bakın tek kat olarak yapıyoruz. Şimdi kağıtlarımızı biz böyle 3'e 13 olarak kestikten sonra katlıyoruz. Katlamada da şu şekilde yapıyorum. Katlarken şu uç kısımdan arkadaşlar şöyle incecik katlıyorum. İnce. Rastgele. Bu şekilde katlıyorum. Sonra bunu alıyorum elime. Şöyle araya getiriyorum. Ve katlıyorum. Bunun üstünden. Şöyle içinde kalacak şekilde şöyle katlıyorum. Çünkü şu mesafenin 1,5 santim olması lazım. Bütün arkadaşlar kağıtlarımızın hepsini bu şekilde katlayacağız. Katladıktan sonra şeffaf koli bandımızı açıyoruz. Şöyle. Şimdi bu kağıdı şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Şu kısmında ve şu kısmında fazlalıklar var. Bunları ayarlayacağız. Neticede bunları iç içe katlayacağız. Bir tane daha yapıyorum. Bakın şu şekilde alıyorum katladığım kağıdı. Şu vaziyette bantın üstüne yapıştırdım. Tamam. Şimdi kesiyorum bunları. Şöyle ve şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. İki tarafta fazlalığı var. Görüyor musunuz? Bunu şu şekilde katlıyoruz. Bakın şunu şöyle arasını şöyle birazcık açalım. Şuradaki fazlalığı alttan şöyle iterek şu içine yerleştirelim. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Bunun üstüne yapıştırıyorum. Ve böylece bakın gördünüz mü tamamıyla kapanmış oldu bu. Şu fazlalıklarını şöyle uçuruyoruz ve önce ikiye katlıyoruz. Açıyorum. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi kağıtları birleştirme şeklimiz, katlama şeklimiz bu. Şimdi bakın bu kağıtların şimdi nasıl takıldığını ben size göstereyim. Şu şekilde alıyorum. Bakın burada kalabalık kısım, tenha kısım diye bir şey yok. Hepsi aynı bunların. Çünkü yarım olduğu için. Bakın bu da aynı. Şöyle rastgele birbirine geçiriyorum. Çekiyorum. Şöyle. Şu vaziyet alıyor. Şimdi buradan bir tane daha alıyorum. Şuradan şöyle içeriye doğru. Takma şeklimiz hep aynı. Şöyle. Sonra alıyoruz tekrar bir tane daha. Böyle gidiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar şöyle zigzag olarak bunları yapacağız. Bakın yapacağım çantanın önü burası olacak. Arkası burası olacak. Şimdi şunu gösteriyorum. Şöyle birbirine geçiriyorum. Şöyle. Bakın. Şimdi şuraya ben bir tane takıyorum. Bununla ilgili böyle düz kenarla ilgili videolarım var. Bazı çantaların ağız kısımlarında yine aynı bunu yaptım ama yine hani yeni giren kişilerin olacağını düşünerek gösteriyorum. Şimdi bakın şunu kıracağım. Şöyle arayı açıyorum. Kırıyorum. Şu vaziyette ve kapatıyorum. Bakın. Şöyle oluyor. Sonra döndürüyorum.
Buradan giriyorum. Buradan giriyorum. Evet, çekiyorum. Buradan tekrar giriyorum. Çünkü şunu kıracağım. Şuradan tekrar giriyorum. Ve arayı açıyorum. Bak. Arayı açtım. Yatırdım, kırdım ve birleştirdim. Şimdi bu kısma arkadaşlar, bu kısma fermuar yerleşecek. Şimdi bir tane daha takacağım. Ve bitişi yapacağız. Onu da birlikte yapalım. Belki yapamayabilirsiniz. Ama bir daha yapalım. Şunu da yapayım. Son takıyorum. Bir tane daha taktım. Şuradan bir tane daha taktım. Çektim. Buradan aldım. Bir tane daha taktım. Ve çektim. Bak. Şöyle olduğu zaman ne yapıyorum? Şunu kırıyorum. Bunu kırmak için ne yapıyoruz şimdi? Şunu açıyoruz. Kırıyoruz. Ve kapatıyoruz. Bitti. Bakın. İş bittiği için de şu en son takmış olduğumu çıkarıyorum. Şunu. Bunu çıkarıyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Kenarları, şu kenarları kapatmam lazım. Çünkü dikişe başlayacağım. Kenarları kapatmakla ilgili zaten birçok çanta yapımında bilgi vardır. Ama size bir tane daha yapayım. Şu kağıdımı ortadan ikiye böldüm. Şu parçayı aldım. Şuradan içeriye geçirdim. Şuradan dışarıya çıkarmadım. Döndürdüm. Bir daha döndürdüm. Ve bunu arkadaşlar şuraya soktum. Şuraya yerleştirdim. Şuraya. Şunun yani şöyle bir kenarını uçurayım. Şöyle. Bunu buraya yerleştirdim. Şu vaziyette. Şöyle. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Şuradan tam ortalıyorum. Ortalayın arkadaşlar. Şuradan sokarsanız açıklık olur. Bütün kenarları yapacağız bu şekilde. Bütün kenarları yaptıktan sonra arkadaşlar ipimizi alacağız. Şöyle düğüm atacağız. Ve dip ipin ucunu yakacağız. Benim ipim naylon ip olduğu için katını açıyor bakın. Hemen bunu yakıyorum ben. Burada bakın top olarak kaldı. Şimdi şunun nasıl dikildiğini göstereceğim. Dikmek için şöyle yapıyoruz. İpimi şuradan şöyle soktum. Şu uç kısmını düğümledim ve yaktım ya, kaçmasın diye. Şöyle içinden geçiriyorum iğnemi. İğnemi geçirdim ve şu köşeye sıkıştırdım. İçeride kalacak bu. Şimdi bakın. Daha önce gösterdiğim gibi şuradan başladım. Buraya kadar geldim. Zikzak olarak dikiliyor bu. Şöyle. Bütün bunları, katları tek tek dikeceğim. Şöyle. Böyle dikiyoruz.
Bak. Şöyle. Şuradan tekrar geçip şuraya geleceğim. Bakın. Şimdi ikinci sırayı takıyorum. Şöyle. Burayı dikeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Ve şuradan geçiriyorum. Bakın. Şuradan tekrar içeriye girip aynı şekilde zikzak olarak böyle devam edeceğiz. Ve bu şekilde devam edeceğiz buraya kadar. Sonra döndüreceğiz. Buradan da dikeceğiz. Bakın son sıraya geldim. Son sırayı dikiyorum. Böyle zikzak olarak son sırayı da diktikten sonra arkada yani içeriye iç kısma geçip orayı dikeceğim. Bakın gösteriyorum bu şekilde. Son sırayı diktim. Gördünüz mü? Şimdi döndürüyorum arka kısmını. Bu sefer bu taraftan dikmeye başlıyorum. Bu şekilde burayı dikip bitireceğiz.